Tarih, mürekkeple değil, kılıçla ve kanla yazılır. Yüzyıllardır bu topraklar, Hollywood'un pelerinli, hayali kahramanlarını izledi. Ama artık devran dönüyor. Sıra, gerçek efsanelerde, sıra ataların uyanışında. Endülüs kıyılarında gemileri yakan inançtan, Ötüken'in buz tutmuş zirvelerine, Mısır'ın kızgın çöllerindeki Memlük aslanından, Çin Seddi'ni titreten Hun disiplinine. Türk sineması kabuğunu parçalıyor. Sadece film değil, birer tarih dersi olacak dev projeler yolda. Bu filmler vizyona girdiğinde sinema salonlarında yer yerinden oynayacak. Hazırsanız, senaryoları yazılan, hazırlıkları başlayan ve milyonların rüyalarını süsleyen o 5 dev yapımı inceliyoruz. Listemizin 5 numarasında kölelikten sultanlığa yükselen bir panter var. Moğol ordularını durduran ilk komutan, Memlük Devleti'nin efsanevi lideri. Hem zekasıyla hem de bileğiyle tarihe hükmeden, yakın geleceğin en iddialı biyografi savaş filmlerinden biri olmaya aday. Sultan Baybars. Bu proje, köle olarak satılan bir çocuğun, dönemin en büyük tehditlerini durduran bir sultana dönüşmesini merkezine alacak. Bu hikaye Baybars'ın esaret yıllarından Memlük sistemindeki hayatta kalma mücadelesine, savaş meydanlarında kazandığı saygınlıktan devletin zirvesine uzanan sert ve kanlı bir yükselişi anlatacak. Moğollarla verilen ölüm kalım savaşları, saray entrikaları ve iktidar mücadeleleri Baybars'ı yalnızca bir komutan değil, güçlü bir devlet aklının temsilcisi olarak öne çıkarıyor. Anlatı, fetihlerin ötesinde, bedel ödeyen, sertleşen ve liderliğe dönüşen bir karakter yolculuğunu merkeze almayı hedefliyor. Kıpçak Türk kökenli Baybars'ın köle bir çocuktan çıkıp büyük bir sultan olan hayat hikayesi, tarihin akışını değiştiren türden bir başarı öyküsüdür. Bu noktada Sultan Baybars'ın hayatı, kapsamlı bir çerçeve ve dramatik olaylar içermesi bakımından sinema ya da diziye çok elverişlidir. Daha önceki yıllarda TRT belgesel gibi mecralarda ele alınmış ve çok beğenilmiş olsa da günümüz yüksek prodüksiyonlu tarihi dizilerine veya filmlerine konu olmamıştır. Baybars projesi hakkında ortaya atılan iddialardan biri de ilk olarak tek bir sinema filmi şeklinde planlanabilir. Bu sayede hikaye tüm önemli safhaları bozulmadan aktarılarak izleyici yorulmadan verilmiş olur. 4 numarada Cesaretin kitabını yazan bir komutanın hikayesi yer alıyor. Gemileri yakmak deyiminin mimarı İspanya'nın fatihi. Endülüs'ün kapılarını açan o muazzam strateji ve inanç, Tarık bin Ziyad. Hikaye, Tarık'ın komutan olarak yükselişini, Cebeli Tarık'a çıkışını ve Vizigot krallığına karşı verilen ölüm kalım mücadelesini epik bir dille anlatmayı hedefliyor. Ancak anlatı yalnızca fetihlerle sınırlı kalmıyor. Zaferin ardından gelen siyasi çekişmeler, güven kırılmaları ve Tarık bin Ziyad'ın hak ettiği değeri görememesi de hikayenin dramatik omurgasını oluşturuyor. Böylece ortaya yalnızca bir fetih destanı değil, gücün, sadakatin ve yalnızlığın iç içe geçtiği çok katmanlı bir tarih hikayesi çıkıyor. Tarık bin Ziyad'ın hayat öyküsü, küçük bir kuvvetle başlayan büyük fetihler, akılda kalan cesur kararlar, örneğin gemi yakma mitine dönüşen olay ve acı bir sonu içeren yapısıyla dramatik öğeler barındırır. Bu yönleriyle İslam ve dünya tarihindeki önemi, onun biyografisini güncel bir film veya dizi projesi için son derece ilgi çekici kılmaktadır. Nitekim yakın dönemde Arap dünyasında Fath al-Andalus adlı bir televizyon dizisiyle Endülüs'ün fethi konu edilmiştir. Tarık bin Ziyad'ın gölgede kalmış hikayesi, detaylı ve titiz bir şekilde ele alındığında hem tarihi bilincin artmasına hem de kapsamlı bir sinema, televizyon projesine dönüşebilecek zengin bir anlatıya dönüşebilir. Ve ilk 3'e giriyoruz. Dünyaya ordu sistemini öğreten, ıslıklı o okun mucidi, Çin Seddi'ni korkudan inşa ettiren Asya Hun İmparatoru. Bir milleti tek çatı altında toplayan o çelik irade, Metehan. Bu proje, Türk tarihinin bilinen en erken ve en sarsıcı liderlerinden biri olan Metehan'ın efsaneye dönüşen hayatını merkezine alıyor. Proje, yalnızca bir hükümdarın yükselişini değil, ihanet, sürgün ve kanla yoğrulmuş bir iktidar mücadelesini konu alıyor. Hikayenin odağında babası Teoman Kağan ile yaşadığı sert çatışmalar, rehin verildiği yıllar ve ölümle burun buruna geldiği sürgün dönemi yer alıyor. Bu karanlık süreç, Metehan'ı sıradan bir prens olmaktan çıkarıp, Hun İmparatorluğunu yeniden şekillendirecek bir lider haline getiren kırılma noktasıdır. Yapım, Metehan'ın yalnızca fetihlerini değil, ordu sistemini yeniden kuran,
disiplini bir devrim haline getiren stratejik aklını da ön plana çıkaracaktır. Bu yönüyle hikaye, bir imparatorluğun doğuşunu anlatırken bir liderin bedellerle dolu dönüşümüne de odaklanmayı hedefliyor. Ünlü yapımcı ve yönetmen Alper Çağlar, şu anda ilk Göktürk adını taşıyan büyük bütçeli bir dönem filmi üzerinde çalışıyor. Yönettiği bu yapım, Göktürk Devleti'nin kuruluş efsanesini anlatacak ve 2026'nın ilkbaharında HBO Max'te gösterime girecek. Filmde Volkan Keskin, Murat Serezli gibi isimler yer alıyor ve çekimler yoğun bir tempo ile devam ediyor. Başrol oyuncusu Volkan Keskin'in verdiği röportaja göre Alper Çağlar Mayıs 2024'te onunla ilk olarak Mete Kaan üzerine bir projeyle görüştü. Ancak projede sonradan Volkan Keskin ile Göktürk kardeşi Bumin Kaan karakteri için anlaşıldı. Volkan Keskin, Alper Hoca'nın Mete Kaan ile ilgili çok güzel bir projesi vardı. İlk onun için konuştuk, sonra ben Bumin Kaan oldum, benim için de sürpriz oldu, diyerek Metehan projesinin Alper Çağlar'ın gündeminde olduğunu doğrulamıştır. Metehan'ı merkezine alan olası dizi ya da film projesi, daha şimdiden yalnızca tarih meraklılarının değil, geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmiş durumda. Bunun en temel nedeni, Türk tarihinin en erken ve en güçlü figürlerinden birinin ilk kez bu ölçekte ve bu vizyonla ekrana taşınacak olması. Zirveye bir adım kaldı. O sadece bir hükümdar değil, bir milletin atası. Mitolojiyle tarihin iç içe geçtiği Türk'ün yaratılış destanı, çift boynuzlu miğferi ve dünyaya nizam verme ülküsüyle beyaz perdenin görebileceği en büyük prodüksiyonlardan biri. Oğuz Kağan Destanı. Oğuz Kağan, Türklerin efsanevi atası olarak kabul edilir ve 24 Oğuz boyunun kökenini simgeler. Çocuk yaşta büyük bir bilgelik ve cesaret sergileyen Oğuz, halkını birlik içinde toplayarak göç yollarına düşer. Yeni topraklar fetheder, yeni bir düzen kurar. Bu yolculuk, yalnızca bir hükümdarın yükselişi değil, bir milletin doğuş hikayesidir. Tarihi dizilerle tanınan yönetmen Metin Günay, uzun süredir Oğuz Kağan ve Metehan projeleri üzerinde çalışmak istediğini belirtiyor. 2021'de yaptığı açıklamada bu yapımları Türk Cumhuriyetleri ile ortak şekilde gerçekleştirmek istediğini söyleyerek projenin kültürel bir birlik hedefi taşıdığını vurgulamıştır. Aynı zamanda Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da Oğuz Kağan Destanı ile ilgili bir proje üzerinde çalışıyorum demiştir. 2023'te Türkmenistan'daki bir festivalde Oğuzhan ve Alparslan filmlerini beraber yapabilir miyiz? Sözleriyle projeyi sinema filmi formatında planladığını açıklamıştır. Mehmet Bozdağ ve Metin Günay daha önce Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde birlikte çalışmış ve başarılı bir ortaklık kurmuşlardı. Her iki isim de projeyi Türk Cumhuriyetleri ortak yapımı olarak tasarlamaktadır. Özbekistan ortaklığındaki Celaleddin dizisinde elde edilen deneyim bu işbirliğine zemin hazırlamıştır. Türkmenistan da olası çekim ülkeleri arasında öne çıkmakta. Mehmet Bozdağ burada yeni plato ve dekorları bizzat incelemiştir. Projenin film mi yoksa dizi mi olacağı henüz kesinleşmemiştir. Ve işte bir numara. Tek bir film değil, devasa bir üçleme. Alper Çağlar'ın ilmek ilmek dokuduğu ilk Göktürk ile başlayıp 40 Göktürk ile alevlenen ve son Göktürk ile ölümsüzleşen bir evren. Türk sinemasının Yüzüklerin Efendisi olmaya gelen en somut ve en beklenen proje Göktürk üçlemesi. Destanın ilk halkası, demir dağları eriten, esaret zincirlerini kıran o büyük uyanış, Bumin Kağan ve İstemi Yapgun'un dağınık boyları bir araya getirip Türk adını tarihe altın harflerle kazıdığı dönem. İlk Göktürk, ön söz. Konusu Göktürk Devleti'nin kuruluş mücadelesi. Film iki kardeş Bumin Kağan ve İstemi Kağan'ın liderliğinde Birleşik Türk boylarının Göktürk adını tarihte ilk kez kullanan bağımsız devleti kurmasını anlatacak. Hikaye tarihsel kaynaklardan esinlenerek kurgulanıyor. 6. yüzyılda sadece 200 bin nüfusa sahip dağınık Türk boylarının komşu imparatorluklara Çin, İran, Roma'ya karşı direnişi öne çıkıyor. İlk bölüm Ön Söz adıyla Göktürk Devleti'nin kuruluşunu konu alırken, izleyen bölümler Kürşat İsyanı gibi sonraki dönemleri ve nihayet imparatorluğun son dönemini işleyecek. İlk Göktürk projesi, güncel haberlere göre toplamda 3 bölümden oluşan bir proje şeklinde yayınlanacak. Ağustos 2025'te yayınlanan habere göre, yapımın artık HBO Max için hazırlanan bir dizi serisi şeklinde sunulacağını belirtiyor. Buna göre ilk Göktürk Ön Söz dizisi HBO Max,
Türkiye'de 2026 yılının ilk aylarında yayınlanacak. Ve şimdi, tarihin gördüğü en büyük fedakarlık hikayesine geliyoruz. Çin sarayını titreten, özgürlük için can veren 40 yiğidin destanı, ihtilalin adı 40 Göktürk. 40 Göktürk'ün merkezindeki tarihsel figür Kürşat Aşina, Jie Shuai, Göktürk tarihinin en epik karakterlerindendir. Çin kayıtlarında Jie Shuai olarak geçen Kürşat, İstemi Kağan'ın oğlu Tölis Kağan'ın kardeşi Aşina ailesindendir. 630'da Göktürk Kağanlığı çöktükten sonra Kürşat, esaretteki Türklerin kurtuluşu için Tang tahtına suikast planlamıştır. 19 Mayıs 639'da Şanghay'daki Jiucheng Sarayı'na gizlice giren Kürşat ve 40 Çeri, imparatorun odasına ulaşmayı amaçlamış, ancak başarılı olamayınca ağır bir çatışma yaşanmıştır. Kürşat ve yoldaşları Vey Nehri kenarında Çin devriyeleriyle girdikleri çatışmada şehit düşmüşlerdir. Kürşat'ın 40 yiğidiyle Çin sarayını basma cesareti, esarete başkaldırının sembolü oldu. Türk milletinin kalbinde sönmez bir istiklal ateşi tutuşturdular. Çin kaynakları bu efsanevi ayaklanmayı Çin saray baskını olarak kaydeder. Ümitsiz bir bağımsızlık mücadelesi olarak resmedilen bu olay, Türklerin en fedakar dönemlerinden biridir. 40 Göktürk filmi, işte bu, unutulmaz kahramanlık hikayesini sinema perdesinde canlandırmayı hedefliyor. Kürşat'ın yükseleceği her sahne, yalnızca aksiyon dolu kılıç kavgaları değil, hüzünlü bir vedanın ve inançla dolu fedakarlığın dramatik anı olacak. Türklerin bu kara döneminin ruhunu yansıtmak için filmde hem geniş çaplı savaş sahneleri hem de Kürşat'ın iç dünyasını gösterecek melankolik kesitler planlanıyor. Üçlemenin finali. Yıkılanın yerine daha güçlüsünü koyan, sözlerini taşlara kazıyıp bugünümüze seslenen bilgelerin çağı. Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk. Bir milletin sonsuzluğa yürüyüşü, Son Göktürk. Üçlemenin finalini oluşturan Son Göktürk, Kürşat'ın başlattığı özgürlük mücadelesinin sonucunu anlatacak. 682 yılında Kutluk, İlteriş, Kağan liderliğinde bağımsızlığı yeniden kazanan Türkler, kısa sürede imparatorluğu toparlayarak II. Göktürk Devleti'ni kurdu. Kutluk'un ölümünden sonra tahta oğlu Bilge Kağan çıktı. Küçük kardeşi Kültigin ise ordu komutanlığına getirildi. Asıl güç orduda olmasına rağmen Kültigin önce bir ihtilalle kardeşini tahta oturtup devlet yönetimini ele geçirdi. Bu süreçte geriletildiği konuma getirilen Vezir Tonyukuk'u da yanında çalıştırarak dönemi şekillendirdi. II. Göktürk Devleti, Bilge Kağan ve Kültigin yönetiminde altın çağına ulaştı. Bu dönemde imparatorluk, çağımız Afganistan sınırlarından Ukrayna'ya uzanan devasa sınırlarıyla en görkemli halini aldı. Son Göktürk projesi, Alper Çağlar'ın uzun yılların emeğiyle şekillendirdiği Göktürk üçlemesinin final halkası olmasıyla beklentilerin zirveye taşındığı bir yapıma dönüşmüş durumda. Özellikle bu projede ekrana ilk kez tam anlamıyla taşınacak olan Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk gibi figürler, sıradan bir tarih anlatısından çok daha fazlasını vaat ettiğini gösteriyor. Bilge Kağan'ın Orhun yazıtlarında günümüze ulaşan derin anlamlı sözleri ve halkına verdiği mesajlar, onun bir karakter olarak ne kadar duygusal, ideolojik ve tarihsel bir derinliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan Son Göktürk projesi yalnızca karakterlerin ekran uyumuyla değil, işlenecek tarihsel olayların epik anlatısıyla da izleyiciyi cezbetmeye hazır. Orhun yazıtları, Göktürklerin bu dünyaya bıraktığı en kalıcı ve anlam yüklü miraslardan biri. Bu yazıtlardaki özdeyişlerin sinematik bir anlatımla ekrana yansıması hem tarihseverleri hem de duygu odaklı izleyicileri cezbedebilir. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini töreni kim bozabilir gibi sözlerin Bilge Kağan'ın sesiyle en vurucu anlarından biri olacağını tahmin etmek zor değil. Aynı şekilde Kültigin'in savaş sahneleri epik aksiyon sinemasının yerli örneklerinden biri olabilecek düzeyde planlanabilir. Bütün bu nedenlerle Son Göktürk'le ilgili beklenti şimdiden olağan dışı bir seviyeye ulaşmış durumda. İlk Göktürk'ü beğenen, 40 Göktürk'teki karanlık ve trajik hikayeye tutunan izleyiciler için bu üçüncü versiyon sürecin zirve noktalarından biri olacak. Peki sizin en çok beklediğiniz film hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.